Şimdi düşün, sıcak bir 17. yüzyıl günü. Kralın davetli listesinde adın var. Katılmasan olmayacak. Giyiniyorsun, süsleniyorsun, cebine repeater'lı cep saatini koyuyorsun ve 2 beygir güçlü arabanı atlayıp gidiyorsun. Ortam parti havasından uzak. Kral anlatıyor da anlatıyor. Av maceralarından giriyor, saray bahçelerinin yapımına ödediği paradan çıkıyor. Sıkıntıdan patlamak üzeresin ve saat kaç oldu acaba diye elini cebine atıyorsun. Fakat o an kralla göz göze geliyorsun. Saatine baksan saygısızlık olarak algılayabilir ya da sıkıldığını düşünüp kırılabilir. Bunun yerine elin cebinden çıkarmadan saatin pimini çekiyorsun ve saat elinde titreyerek zamanı söylüyor. İşte bu kadar. Tarihin ilk minute repeater'ını kullanmış oluyorsun. Şaka gibi geliyor, öyle değil mi? Patek Philippe'e göre öyle değil. Patek Minute Repeater mekanizmasının ilk yapılış amacının kraliyet huzurundayken makama karşı kırıcı olmamak adına çaktırmadan saati kontrol edebilmek olduğunu söylüyor. Görme engelliler için yapıldığı iddiasından çok daha gerçekçi olduğu da aşikar. Çünkü düşünsenize, icat edildiği dönemde komplike olmayanlarına bile sadece çok zenginler tarafından sahip olunabilen pahalı oyuncaklar olduğunu düşündüğümüzde bu özelliğe sahip olanların sadece görme engelli insanlar için yapılmış olması pek de inandırıcı gelmiyor. Peki nedir bu Minute Repeater? En kısa anlatımıyla zamanı gong sesleriyle bildiren bir mekanizmadır. Aslında bu mantığın geçmişi sadece saat başlarının bilinmesinin yettiği dönemlerde kullanılan saat kulelerine dayanıyor. Bu kulelerde zamanı bildirmek için gong sesleri kullanılıyordu. Günümüz saatlerinde bulunan Minute Repeater aşağı yukarı bu ses mantığıyla çalışıyor. Genel olarak saatler için kalın bir gong, çeyrekler için arka arkaya birer bas ve tiz gong ve dakikalar için daha tiz bir gong. Tarihçesine ve yapılış sürecine dönersek, Patek Philippe'in arşivlerine güvenimiz sonsuz olsa da şahsi kanaatimce bazı diğer argümanları da ciddiye almamız gerekir. Mesela akşam karanlığında haliyle henüz Edison ampulü bulmamış ve süperluminova hayatımıza girmemiş. Eğer yakınlarında mum ışığı yoksa saatin kaç olduğunu okuma şansında yok. Bu ihtiyacı da gidermek için 17. yüzyılın sonlarında Edward Barlow ve Daniel Quare tarafından eş zamanlı olarak icat edilmiş. 18. yüzyılda ise saatçiliğin en büyük dahisi Abraham Louis Breguet tarafından yapılan geliştirmeler ile günümüz minute repeater'ına dönmüştür. Ardından Patek Philippe, Vacheron Constantin gibi markalar kendi minute repeater'lerini yaratmış. Tabi şu ana kadar bahsedilen cep saatleri için olan kısmı. Kol saatlerinde ise gene bir Swatch Group markası olan Omega, minute repeater fonksiyonunu ilk kez bir kol saatine entegre eden marka olmuştur. O zaman markanın adı henüz Omega değildi. La Generale Watch Co. idi ve mekanizmayı Audemars Piguet'e yaptırmıştı. Ama bu tarihe ilk minute repeater fonksiyonlu saat olarak geçmesini engellememiştir. Yapımı en karmaşık ve en zor mekanizmalardan olan Minute Repeater günümüzde yüksek saatçilikte en güzel gong sesine ulaşma çabasıyla ses mühendislerinin ve müzisyenlerin de üretim sürecine dahil olduğu ciddi bir rekabete dönüşmüştür.